Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 72. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün böyle ekstra bir durum oldu. İsmail Hoca bu bizim programların 3. kez konu oldu. Kendisi İzmir'de yaşadığı için İstanbul'a ne zaman gelse biz hemen yakalayıp kolundan hocamız da sağ olsun bizi hiçbir zaman kırmadı. Böyle bir Perşembe akşamı da bu hafta 2. kez olmak kaydıyla birlikteyiz. Bu akşam İsmail Gezgin'in Gılgamış üzerine daha önce yazmış olduğu bir kitabı da var ama çok fazla kitap üzerinden de gitmeyeceğiz. Kitabında sanıyorum baskısı tükenmiş ve yeni baştan bir baskı hazırlığı var bildiğim kadarıyla veya öyle bir niyeti var. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın sizin düzeni bozduk. Pazartesiden Perşembe. Olsun vallahi siz deseniz ki ben pazar günü geldim biz gene yaparız. Çok teşekkürler. Başımızın suyu yeriz hocam. Sağ olun. Evet. Hocam şimdi bu Gılgamış üzerine sizin daha önce yazmış olduğunuz kitabınız da var ve bildiğim kadarıyla geçenlerde İzmir'de de bu konuyla ilgili bir sunum gerçekleştirdiniz. Gılgamış bilinen herhalde ilk kitap, değil mi? Yani ilk yazılı metin diyelim ya da bir edebiyat eseri. Edebiyat eseri. Evet. Biraz isterseniz buralardan bir giriş yaparak. Evet. Şimdi bu tür materyaller diyelim, maddi kültür kalıntıları ya da yazılı kaynaklar bizim için geçmişi anlamak konusunda çok büyük önem arz ediyor. Ben meseleye biraz daha farklı bir perspektiften ele alarak bu yazılı belgelerin içeriklerini de arkeolojik bir buluntu gibi değerlendirmek arzusu içerisindeyim. Öyle olunca da yazının kendisi ya da yazılı metinlerin kendisi, yani bu bir kitap değil elbette ama yani kitap oluşturacak kadar uzun tabletlere yazılmış bir metin ve belki de ilk edebi metin diye belki değil aslında öyle o şekilde adlandıran çok insan var. Öyle bir metin Gılgamış metni ve esasında Gılgamış metnine girmeden önce ya da Gılgamış'ın ne olduğunu anlatmadan önce biraz bu tür metinlerin bize nasıl bilgi sağladığını, geçmişten günümüze kadar bilgiyi nasıl taşıdığını, günümüze kadar nasıl getirdiğini anlatmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü biz bu tür metinlere, yani Gılgamış için gerçi çok fazla epik diyen var, destan diyen var, mit diyen var ama ben mit olduğu kanaatindeyim ve bu tür sınıflandırmaların da artık çok da anlamlı olduğu düşüncesinde değilim. Yani ben daha çok içeriğiyle ilgiliyim, bize ne getirdiğiyle ilgiliyim. Onun destan olması, mit olması hiçbir şey ifade etmez ama ben mit olarak görüyorum ve bu mitlerin de biraz ihmal edildiğini düşünüyorum. Özellikle de bizim ülkemizde biraz hafife alındığını düşünüyorum. Çünkü nereye gitsek, hani nerede konuşsak insanlar bizden güzel hikayeler dinlemek istiyorlar. Evet. Ama onları sadece bir hikaye olarak görmek istiyorlar ama her şeyden önce şunu söylemek lazım. Onlar bize geçmişe dair insanın ne olduğunu anlatan, İnsan nedir sorusuna bilgi sağlayan, yazılı oldukları için de doğrudan cevap veren aslında yegane metinlerdir. Olayı biraz daha baştan almak istiyorum. Bu aslında bir Homo sapiens sapiens hikayesi. Yani insan biliyorsunuz işte 4 milyon yıldır dünya üzerinde yaşama dahil olmuş bir canlı ama İnsanın doğrudan birincil atası olarak gösterilen ya da antropologların kabul ettiği Homo sapiens'in ben kimim sorusuyla başlayan ve kendisini dünya üzerinde, hayat içerisinde konumlandırma ve anlamlandırma çabasını içeren sorulara verilen cevap olarak düşünüyorum ben mitleri.
Çünkü insan dediğimiz şey, biliyorsunuz hani bugünkü perspektiften baktığımız zaman bile kendisini yaşamın merkezine koymuş biraz narsistik bir varlıktan söz ediyoruz. Ya da en azından insan kendisini bu şekilde anlamlandırıyor. Ama daha enteresanı, Gılgamış gibi mitler zaten bu Homo sapiens'in trajedisini içeren mitlerdir. Trajedisidir aslında. Çöküşünü gösterir. Evet. Dolayısıyla aslında Homo sapiens'in Homo sapiens'le başlayarak, en azından arkeolojik veriler bizi bunu gösteriyor. İnsanın kendisinin kim olduğunu araştırmak mecburiyetine düşmesi burada asıl trajedidir. Yani bir varlık düşünün ki, bir canlı düşünün ki işte milyarlarca diğer canlılar içerisinde kendisinin kim olduğunu kendi aklıyla, kendi dünya deneyimleriyle anlamaya çalışsın. Ve kimlik inşa etsin kendisi için, kendisinin ne olduğunu ortaya koyabilmek için, konuşlandırabilmek için. Ve neticede bu şeyin sonunda gelinen noktada işte dünyanın büyük bir bölümünde kabul edilen daha büyük bir mitik senaryonun bir göstergesi olarak da insanın eşref-i mahlukat olduğuna karar vermiş. Yani bütün doğayla, dünyayla, diğer canlılarla ilişkisinde onlarla yaptığı sosyal karşılaştırmalarda kendisini oraya yerleştirmeye muktedir olmuş ya da oraya yerleştirmiş diyelim. Öyle bir şey. Şimdi bu noktada tabii ki dilden söz etmek lazım. Çünkü bir yazılı metinle karşı karşıyayız. Zaten bu tür hikayelerin hepsinin neredeyse bir yazılı metin sayesinde günümüze kadar geldiğini düşünürsek, dil burada çok önemli bir şey. Çünkü insan ben kimim sorusunu da, ona cevabı da dilde arıyor. Yani esasında dil dediğimiz şeyin anlamın varlık alanı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani eğer bir diliniz yoksa aslında bir varlığınız da söz konusu değil. Ya da siz aslında yoksunuz anlamına da gelebilir. Evet. Ya da bu kadim soruyu sormak da mümkün değildir. Ona cevap aramak da mümkün değildir. Bu nedenle de insanın işte yaklaşık olarak ne diyelim 200-300 bin yıl öncesinden bu yana ben kimim sorusuna verdiği cevaplar bu mitik hikayelerle günümüze kadar taşınmış cevaplardır. Evet. Bu nedenle de insanların güzel hikaye duyma beklentisini biraz burada hayal kırıklığına uğratmak gerekir. Yani tabii ki bir hikayeyi anlatırız, güzel bir şeyler de söyleriz ama burada asıl bizi ilgilendiren hikayenin kendisi değil. Dünyada duyulması gereken bir sürü hikaye var ama bunu ve buna benzer metinleri özel kılan, işte Homeros'un metinleri olsun, diğer metinler olsun, özel kılan şey insanın geçmişten bu yana sorduğu ve kendisini konuşlandırmaya arzusuyla sorduğu ben kimim sorusuna ya da insan nedir sorusuna ya da hayat nedir sorusuna verdiği cevapları içeren metinlerdir bunlar. Ve tabii ki bunlar farklı bir gramerle yazıldıkları için, farklı bir simgesel dil dolayımıyla oluşturuldukları için bunu da doğrudan anlatan metinler değildir. Yani bunu bir şekilde o dili biraz kurcalayıp öğrenip biraz dil bilimsel şeylerle, metodolojiyle onun içerisindeki o bilgiyi ele geçirmek önemli. Şimdi burada programda yaptı Bilgin Saydam da anmak lazım burada. Onun Homo sapiens ve Homo sapiens sapiens için çok güzel bir tanımı var. Homo sapiens için bilen insan der. Homo sapiens sapiens için ise bildiğini bilen insan der. Şimdi aslında bilen insan olmak Homo sapiens'in trajedisiydi. Bildiğini bilen insan olarak trajediyi ikiye katladı ve bizim problemimiz haline getirdi ve bizim trajedimiz haline getirdi. Tamam mı? Şimdi bu anlamda baktığımız zaman aslında Homo sapiens sapiens hikayesiyle karşı karşıyayız. Çünkü bildiğini bilen bir insan hikayesiyle karşı karşıyayız. Şimdi insan neyi biliyor? Ölümlü olduğunu biliyor. Aslında Freud'un o ölüm içgüdüsü dediğimiz şeydir. Yani insan ya da Lacan'ın eksik parça hikayesi budur. Yani insan işte göbeğinin üstünde bir
bir boşlukla, bir hissiyatla yaşıyor, değil mi? Hep sanki böyle bir şey yapsak hayatımız daha anlamlı gelecekmiş duygusunda, ama ne yaparsak yapalım aslında bir süre sonra o boşluk tekrar orada hayatın anlamsızlığına dair bir şey getiriyor. Bu aslında Homo sapiens sapiens'in en büyük trajedisidir. Çünkü Homo sapiens sapiens ölümlü olduğu bilgisinin farkında olan, onu idrak etmiş ve onu bilince getirmiş bir insan türüdür. Dolayısıyla bu perspektiften baktığımız zaman zaten belki de onu bu ölüm dürtüsünden, ölüm duygusundan uzaklaştıracak, onu oradan başka yerlere sevk edecek temel motivasyon da oradan kaynaklanıyor. Bu nedenle aslında Homo sapiens sapiens'in bu bildiğini hazmedemeyen bir insan türü olarak da bu trajedinin merkezinde başrol oynayan bir oyuncu olarak da kabul etmek lazım. Yani her birey olarak, Homo sapiens sapiens'in her bireyi olarak bu trajedinin içerisinde olduğumuzu düşünmemiz lazım. Bu nedenle aslında insanlar bütün her şeyi bir kenara bırakıp hiç ölmeyecekmiş gibi yaşama çabası içerisindedirler. Ya da anlam arayışı içerisindedirler. En azından bu hayatın bir anlam olduğu düşüncesi onları biraz daha rahatlatır. Çünkü ölüp gitmek, yok olmak, ortadan kaybolma duygusu onları kendisini kötü hissettiren bir duygu. Buna bir çare de bulamıyorlar ki biraz sonra o çarenin arayışının hikayesini anlatacağız aslında ve bulunamayışının hikayesini anlatacağız. Buna bir çare de bulamayınca bunu öyle bir anlamlandırma kaygısına düşüyorlar ki bu bilgiye rağmen kendisini burada rahat hissedebilsin. Bu ölüm duygusuna rağmen buradaki hayatını biraz daha rahat hissedebilsin. O yüzden insanın belki de en önemli trajedisi kendisini anlamını arayan insan olması ya da bu hayatın anlamını arayan insan olması. İnsan bir anlam hayvanıdır diyorum ben ona. Yani bir anlama ihtiyaç duyar. Çünkü öyle bir tehlikeli bir şey biliyor ki o anlam olmadan bu tehlikeyle yüzleşmesi o kadar kolay değil. Evet. Bu çaresizliğin anlamlandırılması hikayesinde biraz hani belki destana falan da bir giriş yapmak lazım. Ölümü fark etme ve işte ölüme çare arama ve işte bunun için bir yolculuğa çıkma. Daha sonra bulduğu çözümü de bir yılanın gasp etmesiyle tamamen bir çaresizlik hikayesi. Yani burada bu işte ölümle yüzleşme, ölümün farkına varma hikayesi bu söylediklerinizle bütünleşiyor herhalde. Kesinlikle şöyle ki dedim ya bu Homo sapiens sapiens'in trajedisidir aslında diye. Gılgamış ismi Mısır diyorum, Sümer dilinde bilen insan demek. Her şeyi bilen, gören insan demek. Aslında Homo sapiens'e ismini kim verdi bilmiyorum ama yani öyle bir tesadüf etmiş ki Gılgamış aslında tam da Homo sapiens, ya bir subjektif bir hikaye değil Gılgamış'ın hikayesi. Bildiğini bilen insanın, bildiğini dünyadaki her şeyi gören insanın, anlamı kavramış olan insan. Ya da şöyle söyleyelim. Yani anlam dediğimiz şey biliyorsunuz bugün dünya üzerine baktığımız zaman genel olarak şöyle bir şeyle sonuçlanmış gibi görünür. Bu dünya geçici bir dünyadır. Evet siz öleceksiniz ama sizi ölümsüz bir hayat bekliyor ileride. Ölümün ardında bu hayatta. Burada da bir metafor var. Yani sen ölümsüz olacaksın ama önce öleceksin. Öldükten sonra ölümsüz olacaksın gibi bir metafor var. Bu nedenle de aslında belki cennetten kovulma hikayesiyle biraz kıyaslamak lazım diye düşünüyorum. O da çünkü biliyorsunuz bir ağaç var, o ağacın bir meyvesi var ve o ağaç aslında bilinmezleri bilme ağacı. Yani aslında Homo sapiens sapiens'in hikayesi orada da kendisini gösteriyor. Diyor ki bu ağacın meyvesinden yersen sen her şeyi bileceksin ve yiyorlar. Ve sonra ne oluyor? Her şeyi bilmeye başladığı andan itibaren cennetten kovuluyor. Evet. Ve ölümlü bir hayata mahkum ediliyor. Cennette ölüm yok.
ölümlü bir hayata mahkum ediliyor. Aslında bu hikayenin bu kısmı zaten bir Homo sapiens sapiens hikayesi. Yani bu kitabın, şimdi yeniden yazacağım bu kitabı, ismi şey olacak. Bir Homo sapiens sapiens öyküsü olarak Gılgamış olacak. Yani ismini biraz değiştireceğim yani. Bu da aslında baktığımız zaman bu hikayelerin birbirleriyle böyle tutarlı bir metaforik benzeşmeleri de söz konusu. O yüzden Gılgamış'ın isminin anlamının her şeyi bilen, gören adam olması hiç tesadüf değil aslında. Ama Homo sapiens ismini, yani şu anda hatırlamıyorum gerçekten kim koymuştur bilmiyorum. Ama koyan insanın bunu bildiğini zannetmiyorum. Yani o hani bizim atalarımızın daha akıllı olduğunu vurgu yapmak için bu ismi koymuştur. O yüzden daha buradan başlamak lazım. Yani Gılgamış dediğim şey aslında cennetten kovulmuş insan. Yani biliyor, ölümlülüğünü biliyor. Zaten hikaye bunun üzerine kurulu. Evet, dünyaya fırlatılmış. Dünyaya fırlatılmış tabii. Endiku mesela geliyor insanın aklına. Evet. Şimdi isterseniz kısaca özetleyeyim ben. Hikayeyi biraz uzunca bir hikaye ama şöyle mümkün olduğunca kısaca özetleyelim. Onun üzerine aslında konuşalım. Yani yoksa bu hikayeyi her yerden bulmak mümkün. Farklı çevirileri de var. Fakat beni asıl heyecanlandıran ve cezbeden tarafı hikayenin ne anlattığı kısmı. Yani hikayenin kendisi zaten çok eğlenceli ve güzel gerçekten ama öbür kısmı daha ağır basıyor. Gılgamış işte Mezopotamya'da Uruk adlı bir kentte bir kral. Babası yine kendisi gibi bir kralmış ve annesi bir tanrıça. 2/3 ölümsüz, 1/3 ölümlü bir tanrıça çocuğu aslında ama bir taraftan da ölümlü olduğu bilgisini daha en başta vermiş zaten. Her şeyi bu yüzden zaten biliyor, görüyor. Yani niye biliyor? Çünkü bu yüzden biliyor. En sonunda eğer istediğimiz senaryoyu çizebilirsek bu toplantıda en sonunda bunun çok güzel bir başka karşılaştırmalı mitle açıklamasını da yapmak istiyorum. Şimdi kral çok iyi, çok başarılı, işte halkını, refah düzeyini yükseltmiş, imar etmiş, kenti düşmanlara karşı başarı sağlamış olan bir kral. Fakat bir kötü huyu var ki bütün evliliklerde gerdek gecesine ilk o girmek istiyor ve bunun kral hakkı olduğunu iddia ediyor, ileri sürüyor. Ve bu da tabii insanları çok rahatsız ediyor çünkü metinde de anlatıyor yani işte anneler kimsenin yüzüne bakamaz oldu, genç kızlar evlenmek istemez oldu falan diye böyle uzun uzun anlatıyor. Çünkü bu gerçekten herkesin boynunu büken bir şey ama bir taraftan da bir tanrıça çocuğu olarak bir azmanla karşı karşıya. Yani başa çıkılabilecek bir şey değil, itiraz edilebilecek, isyan edilebilecek bir şey değil. En sonunda çareyi tanrılara yalvarmakla buluyorlar. Diyorlar ki bunu siz gönderdiniz bize, şimdi bir çözüm bulun buna diye. Ve tanrılar düşünüyorlar, taşınıyorlar, hak veriyorlar Uruk halkını ve ona bir rakip yaratmaya karar veriyorlar. Yine toprağı alıyor tanrıçası, doğum tanrıçası. Onu işte şekillendirdikten sonra atıyor ormanın içerisine ve bizim Enkidu dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Enkidu bizim başka hikayelerden aslında bildiğimiz bir karakter yani. Ormanda hayvanlarla birlikte yaşayan, onların dilini, derdini anlayan, onlarla beraber su içen, otlayan, oynayan falan böyle bir kahraman. Ama tabii çok güçlü de bir kahraman, devasa bir kahraman. Çünkü Gılgamış'a olarak yaratılmış, rakip olarak yaratılmış. Başka türlüsü mümkün değil. Ve o sırada o ormanda da bir avcı yaşıyor. Yani avcı Enkidu yaratıldıktan sonra farkında değil, bilmiyor, bu bilgiye sahip değil. Fark ediyor ki bütün şeyler bozulmaya başlamış. Av için kurduğu bütün tuzaklar bozulmaya başlamış ve bunu bir hayvanın yapması mümkün değil. Bunun üzerine takip edip, sinip saklanıp kim olduğunu görmek istiyor. Ve gördüğünde de tabii tüyleri diken diken oluyor. Öyle bir azman görüyor ki yani çıkıp bir şey söyleyecek hali yok. Koşturup geliyor eve babasına. Babası bilge bir adam. Anlatıyor, diyor ki baba böyle bir şey oldu. Ben bununla başa çıkamam, aç kalacağız falan deyince babası diyor ki evladım biz zaten öyle bir şey bekliyorduk. Hani onun tanrılar zaten Gılgamış'ı rakip olarak yaratmış olmadı. Sen diyor git Gılgamış'a bunu anlat diyor. Sen bunu anlatınca diyor o diyecek ki diyor hemen onu bana getir diyecek diyor. Sen de diyeceksin ki ben nasıl getireyim şu halimle? O bir azman. O yüzden sen cariyelerinden güzel olanlarından bir tanesini bana ver ki diyor. De ona. Ben onunla getireyim. Bütün taktikleri veriyor. Bu sırada da Gılgamış bazı rüyalar görüyor kendi kendine ve o rüyaları gidip annesine anlatıyor. 3 gece üst üste rüya görüyor. Gidip annesine anlatıyor. Annesi tanrıça Ninsun. O da ona müjde veriyor. Diyor ki çocuğum sana işte tanrılar bir kardeş gönderiyorlar.
Yani bu iyi bir rüyadır, rahmani bir rüyadır diyor. Kardeş gönderiyorlar diyor. Ve Gılgamış bir kardeş bekliyor aslında. Neyse avcı gidiyor Gılgamış'a ama gördüklerini anlatıyor abartarak da. İşte senin diyor sırtını yere getirebilecek bir adam, şöyle güçlü, kuvvetli, böyle kasları vardı falan deyince Gılgamış onu merak ediyor ve diyor ki onu bana getir. O da diyor ki getiremem, sen bana cariyelerden bir tanesini verirsen ancak getirebilirim. Ve cariyelerden bir tanesini alıyor gerçekten. Onu babasının verdiği taktiklerle anlatarak ve olay yerine kadar getiriyor. Ve su başında bunlar beklemeye başlıyorlar yine pusuya yatıp. Enkidu biraz sonra arkadaşlarıyla, bütün hayvanlarla beraber yine savana gelip su içmek istediğinde, ortaya çıktığında bizim avcı cariyeyi öne ittiriyor. Cariye taktikleri almış tabii. Hemen kıyafetlerini falan soyunuyor. Çünkü başka türlüsü Enkidu'nun karşısına çıkmak o kadar da kolay değil yani. Ama Enkidu da hayatında ilk defa kadın görüyor. Derken onlar bir aşk yaşıyorlar orada tabii. Ya da Enkidu diyelim bir aşk yaşıyor kendince. Çünkü kadın o da şey değil, özgür değil. Yani evet. Bu karar verme yetisine sahip değil. 7 gün 6 gece sürüyor aşkları. En sonunda Enkidu biraz nefes almak istediğinde kadın yine yaşlı avcının verdiği taktiklerle hemen orada bir sofra hazırlıyor. Yanına işte bir takım içkiler de getirmiş, bira falan getirmiş mesela. Ta o zamanlardan itibaren biranın olduğunu görebiliyoruz. Güzel yemekler çıkarıyor falan. Bu arada çok güzel elbiseler getirmiş. Bir taraftan Enkidu'nun vücudunu temizliyor, yıkıyor, yağlıyor, parfümler sürüyor, güzel kıyafetler giydiriyor falan. Derken yemek yiyorlar bunlar falan. Medenileştiriyor. İnsan yapıyor aslında. Sonra Enkidu arkadaşların yanına dönmek istediğinde arkadaşlar onu tanımıyorlar. Diyor ki ben Enkidu, nasıl tanımazsınız beni falan diyor ama yani arkadaşlar onu anlamıyorlardı artık. O anda dil de bozuluyor yani. Onun doğanın dilinden uzaklaşmış oluyor. Ve hemen geri geliyor tabii Enkidu. Diyor ki sen bana ne yaptın kadın yani cariyeye. O da diyor ki sen artık insan oldun yani. Sen burada yaşayamazsın, benimle gelmelisin diyor. Uzatmayayım, birlikte düşüyorlar yola. Geliyor artık, başka yapacak çaresi yok. Ormanda yaşaması mümkün değil. Kente girerlerken daha kentte bir hengame var, bir kargaşa var. Enkidu soruyor ne oluyor burada diye. Oradan birisini çağırıp soruyorlar ne oluyor, niye koşturuyorsunuz etrafta diye. O da anlatıyor, diyor ki yine bir düğün var. Ve Gılgamış yine kapıya dayandı. Gelinle ilk kez o birlikte olmak istiyor. İnsanlar feryat figan ediyor. Bütün mesele budur deyince Enkidu diyor ki ben düzeni değiştirmeye geldim diyor. Doğanın en güçlüsü benim diyor. Böyle bir şey olamaz burada diyor. Orman kanunları mı geçerli diyor. Ve gidip o evin önüne Gılgamış'a engel oluyor. Ve bunlar tabii Gılgamış'la kapışıyorlar. Gılgamış'la işte saatler süren kavga, gürültü, güreş neyse sonra birden bu tam Enkidu Gılgamış'ı almış sırtını yere çarpacak. Her ikisi de içlerinden birbirine karşı bir şey hissediyor. Bir sevgi, bir ilgi, bir alaka hissediyor, bir hoşluk hissediyor yani. O zaman Gılgamış'ın aklına geliyor. Diyor ki sen benim kardeşim olmalısın. Çünkü ben tanrıların bana göndereceği bir kardeşten haberdarım diyor ve bunlar kardeş oluyorlar, kanka oluyorlar veya akraba oluyorlar ya da sevgili oluyorlar. Neyse sonra annesine götürüyor Gılgamış onu. Annesi onların kardeşliğini onaylıyor falan neyse. Gılgamış şimdi böyle güçlü bir kardeş gelince, güçlü bir arkadaş, sevgili gelince kendisine daha da böbürleniyor, kibirleniyor. Daha büyük şeyler yapması gerektiğini düşünmeye başlıyor. Bu dünyaya iz bırakmak istiyor, ses bırakmak istiyor. Ve ne yaparım diye düşünürken aklına Humbaba adlı canavar geliyor. Diyor ki Humbaba'yı öldürelim. Enkidu'ya söylüyor, diyor ki birlikte öldürebiliriz Humbaba'yı. Ama Enkidu ormandan geliyor ve Humbaba'nın ne olduğunu biliyor. Diyor ki böyle bir şeye girişmeyelim, yapmayalım, etmeyelim dese de Gılgamış bir türlü ikna olmuyor tabii ki. Yani diyor ki yok yapalım yani, korkma. Yani birlikte olursak bizim alt edemeyeceğimiz hiçbir şey yok falan diye. Neyse bunlar işte hatta şeyler de biraz araya girmeye çalışıyorlar. Uruk kentinin yaşlıları, bilge insanları falan bak gitme. Çünkü Humbaba öyle bir canavar ki onu görüp de hayatta kalan kimse yok.
Onun nefesi ölüm demek. Sedir ağacının bekçisi. Sedir ağacının bekçisi, sedir ormanının bekçisi. Evet. Tanrılar koymuş onu da oraya. Neyse bu dinlemiyor ve işte zanaatkarları falan toplayıp silahlar yaptırıp arkadaşıyla beraber yola düşüyor. Çok uzun yolculuklar, oralara detaylara girmeyelim. Kitapta var ya da Bottero'nun kitabı hala piyasada var herhalde. Onda da okuyabilirler bu kısımları. Sedir ormanına varıyorlar bunlar ama Sedir ormanına girerken Gılgamış'ın içerisine bir korku düşüyor. Diyor ki buraya kadar geldik ama arkadaşım diyor. Burada diyor ben şimdi görür de kaçmaya çalışırsam diyor çok feci karizmayı çizeriz diyor. Yani bunu bir şekilde önlememiz lazım. Eğer ben diyor onu görünce kaçmaya başlarsam sen diyor beni gaza getir. Engel ol kaçmama diyor. Yani çünkü bu ayıpla yaşanmaz diyor. Yani bizim gibi bir kahraman. Neyse hatta Humbaba'ya sesleniyorlar falan. Humbaba bunları gerçekten itibar edip çıkmıyor da yani ortaya. Bunun üzerine Enkidu diyor ki ağaçları kesmeye başlayalım. Humbaba o zaman koruyacak, onu çıkmak zorunda falan diye. Ağaçları kesmeye başlayınca gerçekten Humbaba çıkıyor. Humbaba'yı görünce Gılgamış biraz korkuyor ve kaçmaya çalışıyor. Enkidu ona diyor ki arkadaşım kaçma. Sen ki işte çok güçlüsün, annen şudur, baban budur. Sen şunları yaptın, bu kadar işte başarılar sağladın falan. Kaçma deyince Gılgamış gerçekten kaçmaktan vazgeçip Humbaba'nın üzerine yürüyor. Bu sefer Humbaba korkuyor. Diyor ki ben size ne yaptım işte yapmayın etmeyin falan. Kıymayın bana derken Gılgamış bu sefer birazcık böyle sanki insafa geliyor gibi. Yani gerçekten hiçbir suçu yok. Yani niye öldürelim der gibi bir pozisyona geliyor. Bu sefer de Enkidu diyor ki yani gözünün yaşına bakma biz onu öldürmezsek o bizi öldürecek. Ve bunun üzerine bunu öldürüyorlar. Evet. Ve bu arada tabii bütün tanrılar da yukarıdan izliyor onu. Ve İnanna bizim batıda Afrodite diye bildiğimiz tanrıçanın doğu versiyonu. İnanna görünce Gılgamış'ın kahramanlığına aşık oluyor. Dönüş yolunda çıkıyor karşısına. Diyor ki Gılgamış bizim mutlaka evlenmemiz lazım ve benim senden çocuk doğurmam lazım deyince Gılgamış onu uzun metiyeler diziyor önce. Diyor ki ben sana neler yaparım neler. Yani kulun kölen olur. Lakin bilirim ki diyor sen işin bitince diyor bütün sevgililerini perişan ettin diyor. Sen diyor bir ata aşık oldun diyor. İşin bitince diyor onu gem vurdun diyor. Onu evcilleştirdin, ahıra bağladın, nal çektin ayağına diyor. İşte sen diyor bir bahçıvana aşık oldun diyor. Sen diyor bahçıvanı köstebeğe çevirdin işin bittikten sonra diyor. Tamam, böyle bir sürü örnek veriyor. Diyor ki kusura bakma ben yani senin koca olmak istemem bu durumda diyor. Yani canım tatlıdır diyor demeye getiriyor. Ve İnanna tabii çok sinirleniyor. Yukarı çıkıyor gökyüzüne tanrılara ve diyor ki ben bunları yok etmek istiyorum. Onun için tanrıların savaşta kullandığı bir gökboğası var. Gökboğasını bana vereceksiniz diyor. Tanrılar ikna etmeye çalışsalar da İnanna ikna olmayınca gerçekten gökboğasını alıyor. Fakat gökboğası çok tehlikeli bir boğa çünkü aynı zamanda İnanna'nın kız kardeşi olan yeraltı dünyasının kraliçesinin kocası gökboğa. O yüzden bu ki ölecek o gökboğa yani tehlikeli olabilir. Bütün dünyadaki yaşam sona erebilir. Öyle enteresan bir nokta burası. Neyse gökboğasını bunların üzerine salınca iki arkadaş zaten bekliyorlar böyle bir şey. Ve bir önden bir arkadan gökboğasını da öldürmeyi başarıyorlar. Gökboğasını öldürünce tabii Ereşkigal, yeraltı dünyasının kraliçesi onları tehdit ediyor. Yer altındaki zombileri yukarı gönderirim, hayatı alt üst ederim diye. Bunun üzerine tanrılar bu haddini aşmış iki arkadaşı, insani vasıfların ötesine çıkmayan iki arkadaşı bir ders vermek zorunda bırakıyorlar. Ve toplantı yapıyorlar aralarında ve Enkidu'yu öldürme kararı alıyorlar. Enkidu rüyasında tam bu toplantıyı canlı yayın olarak görüyor. Bir vahiy gibi düşünün. Ve hemen uyanıyor. Arkadaşını uyandırıyor. Diyor ki arkadaşım Gılgamış beni öldürecek tanrılar diyor. Gılgamış kılıcını çekiyor diyor. Korkma arkadaşım yani. Ben buradayım yani. Hiçbir şey olmaz falan dese de birden Enkidu hastalanıyor tabii ki. 7 gün içinde de yatağa düşüp ölüyor. Gılgamış İşte o bildiğini bilen, her şeyi gören, bilen insan ölümle ilk defa yüz yüze geliyor. Ve bakıyor o güçlü, kuvvetli arkadaşı öldü. Yok artık hiçbir can belirtisi yok. Hatta Uruk'un büyükleri toplanıyorlar. Diyorlar ki ona yakışır bir şey yapalım. Bir cenaze töreni yapalım. Çünkü cenaze töreni yapılmadan
öteki dünyaya gönderilirse bir insan, ki bu gelenek hala devam eder, cehennem azabı çekecek orada. O yüzden ona yakışır bir şey yapmak lazım, bir tören yapmak lazım diye. Gılgamış vermek istemiyor arkadaşım. Diyor ki ölü bile olsa yanımda dursun. Ben onu çok seviyorum diyor. Fakat bir süre sonra tabii Gılgamış Enkidu'nun o güzel suratını falan, o güzel bedenini beğendiği, hayran olduğu bedenini falan bozulmaya başladığını görünce diyor ki öyle hatırlamayayım ben en iyisi. Tamam, karşılığında bana bir heykelini yapın diyor. Dursun o da. Ben bunu gömelim artık. Neyse. Bunun üzerine tabii kendi içerisinde ölüm duygusu düşüyor. Benim vücudumda böyle olacak mı diyor. Evet. Ben tanrıça çocuğuyum diyor. Kral babam benim diyor. Yani Enkidu kimsenin çocuğu değil. Yani annesi babası yok yani. Ama ben yani nasıl olur böyle bir şey falan düşünürken katlanamıyor yani bu duyguya ve yolunu aramaya başlıyor. Bütün bilgelere danışıyor, bütün kahinlere danışıyor. Diyor ki mümkün müdür? Bir insanın, bir ölümlünün ölümsüz olabilmesi mümkün müdür? Böyle bir örnek duydunuz mu, gördünüz mü diyor ve onlar da diyorlar ki biliriz, böyle bir örnek vardır. Duyarız diyorlar daha doğrusu. Çok önceden yaşamıştır ama böyle bir hikaye var. Kimdir o? Utnapishtim denilen bir adamdır. Nerede yaşar? Dilmun ülkesinde. Dilmun ülkesi nerede? Allah, ölüm denizinin ötesinde. Arada bir ölüm denizi var. Senin oraya gitmen mümkün değil. Çünkü canlısın. Canlının ölüm denizini geçmesi mümkün değil. Neyse bu diyor ki ben bulurum onu. Düşüyor yollara. Çok uzun uzun maceralar yaşıyor. Akrep adamların ülkesinden geçiyor. Onlara soruyor. Onlar bunun hikayesini dinledikten sonra ona acıyorlar ve diyorlar ki işte Siduri denilen bir şey vardır, kahin vardır. Git ona sor, o bilir senin bu Utnapishtim denilen adamın nerede olduğunu, yolunu falan diye. Bu işte güneş doğmayan ülkelerden geçiyor, günlerce karanlıktan yürüyor falan derken Siduri'nin ülkesine varıyor. Siduri de böyle biraz Batı dünyasından bildiğimiz Dionysos karakterli bir şey. O diyor ki işte ölüm denizi şurada, buradan gideceksin. Orada bir kayıkçı var, onu bulacaksın çünkü ölüm denizini öyle geçemezsin. O kayıkçı seni götürürse karşıya nala ulaşabilirsin. Götürmezse, ki götürmeyebilir. Çünkü sen canlısın. Artık senin sorun. Çünkü hikayesini duyunca herkes üzülüyor olsun. Neticede bizimki geliyor, kayıkçıyı buluyor. Beni karşıya götürdün, götürmezdin. O da götürmek istemediği için bu kayığın direğini kırıyor. Sinirleniyor ve direğini kırıyor. Sonra ikisi sinirleri geçince hasbihal ederlerken bu anlatıyor işte hikayesini. Ben Gılgamış'ım diyor. Çünkü Gılgamış artık Gılgamışlıktan eser kalmamış. Yani o kadar uzun yolculuklar yapmış ki çökmüş, zayıflamış, beslenmemiş. Odysseus gibi insanlar. Aynen öyle. Aynen. Aslında tam anlamıyla batılı versiyonlarından birisidir. Yani o da zaten sürekli yolunu kaybeder, bulmaya çalışır falan. Öyle enteresan bir hikayedir. Yani. Neyse, hikayeyi duyunca kayıkçı üzülür ona ve der ki ya kırmasaydın götürebilirdim belki seni. Ama kırdın şimdi, yapacak bir şey yok. Yani. Bunun üzerine der ki ben yeni direk getireyim yani gemi için, tekne için, kayık için neyse. Der ki bir direk olmaz yani, şöyle bir hesap yapar, 120 direkle belki geçebiliriz der. İşte şu boyda, şu ölçüde işte Gılgamış hemen koşar, kılıcını çeker, ormana dalar, 120 tane aynı boyda toplar gelir, yani direği toplar gelir ve bunlar yola çıkarlar. Şansları da yaver gider aslında. Direkler sürekli kırılır ama yerine yenisini dikerler. 120. direk kırıldığında aslında kara görünmeye başlamıştır. 120. direk tabii onların umudunu birden çökertir. Çünkü atlayıp gitmeleri falan gibi bir şey söz konusu değil. Bunun üzerine Gılgamış son bir hamleyle, bütün artık herhalde yelkenli bir şey, son bir hamleyle kendisi direk olur. Der ki ben tutarım, ben yaparım, direk vazifesini ben görürüm der. Ve kıyıya kadar çıkmayı başarırlar. Bu arada karşı tarafta da, kıyıda da Utnapishtim ve karısı, ölümsüzlüğü kazanmış olan adam ve karısı, o da hayretler içerisinde bakıyorlar onlara. Yani bir kayık geliyor. Kayık tabi onların zaten şeyini sağlayan kayık, temasını sağlayan kayık. O da bir sorun yok ama bir canlı bir adam var yani kayık. Gelmemesi gereken biri var yani. Çıkar çıkmaz soruyorlar tabii sen kimsin diye. O da anlatıyor, ben işte Gılgamış'ım bilmem, ama diyorlar ki Gılgamış böyle bir şey değildi bizim bildiğimiz. Yani sen böyle çok, ama o anlatıyor, diyor ki nasıl olmayayım yani, işte şuradan geçtim, buradan geldim, böyle oldu, günlerdir yemedim içmedim. Ben ölümsüzlüğü arıyorum çünkü arkadaşım Enkidu gibi ölmek istemiyorum deyince
Çok üzülürler tabii haline ama derler ki yani bu imkansız gibi görünüyor. İşte vardır bir çaresi, şudur budur falan. Der ki Utnapiştim belki der hani uykusuzluğa dayanırsan belki bir şey olabilir der. Ama Gılgamış da bunu dayanırım der, kabul eder hemen, yani atlar üzerine, ben uyumam falan der ama bunu dediği anda da zaten uyumaya başlar. Utnapiştim de karısına der ki bunun her uyuduğu gün için bir ekmek yap çünkü biz bunu uyandırdığımızda uyumadığını iddia edecek. O da ekmekler yapılmaya başlanır her gün için bir tane. 7. gün olur, 7. ekmek yapılır. Bizimki hala uyuyor. Utnapiştim onu dürter. Ey Gılgamış uyan falan diye. Gılgamış kendine bir gelir der ki arkadaşım iyi ki dostum iyi ki uyandı, dürttün beni az daha uyuyordum der. Ama derler ki yani sen uyudun zaten yani 7 gündür uyuyorsun. Bak işte senin uyuduğunu bildiğimiz için biz 7 tane ekmek oldu bak işte pişirdikleri ekmekleri falan gösterirler. Biri taşlaşmış, biri fırından yeni çıkmış falan. Neyse bizimkinin tabii moral motivasyon yerlere düşer. Ne yapacağını bilemez. Sınavı kaybetmiştir. Bunun üzerine Utnapiştim'e sorar. Der ki Utnapiştim bir sakıncası yoksa sen nasıl kazandın ölümsüzlüğü bir anlatır mısın? Utnapiştim anlatır der ki ölümsüzlüğü kazanabilmek için tanrıların toplantı yapması gerekir der. Oysa ki senin için yani senin durumunda tanrıların toplantı yapmasını gerektirecek hiçbir şey yok der. Bir gün der ben kraldım ve yeryüzünde o kadar çok insan vardı ki o kadar çoğalmıştı ki nüfus der. Ve bu insanlar tanrılara karşı o kadar saygısız davranmaya başlamışlardı ve onları unutmaya başlamışlardı ki tanrılar bundan şikayetçi oldular ve onu insanları yok etmeye karar verdiler. Bir toplantı düzenlediler. Ve aralarında bir tanrı var ki Ea Enki, akıl tanrısı, bilgelik tanrısı. O ben hiçbir kusurda bulunmadığım için, hiçbir tanrılara karşı vazifemi ihmal etmediğim için bana üzüldü ve vahiy yoluyla bana rüyamda dedi ki ey Utnapiştim, şimdi sana verdiğim ölçülerde bir gemi yapacaksın. İçerisine her cinsten, her neviden bir çift hayvan alacaksın. Sonra her cins bitkiden biraz tohum alacaksın. İşin bittiğinde geminin kapılarını kapatacaksın. İçine sen kendi aileni de aldıktan sonra eve beklemeye başlayacaksın. Ben der insanlara anlamsız görünen bu emirleri harfiyen yerine getirin der. Hatta insanlar dalga geçer. Ortada su yok ben gemi yapıyorum diye. Fakat gerçekten gemi yapıp içerisine her hayvan çiftinden birer çift aldığımda ve bitkilerden tohumlar alıp kapıları kapattığımda öyle bir tufan başladı ki der işte 40 gün 40 gece, 20 gün 20 gece neyse değişik metinlerde değişik şeyler var. Yerlerden bile su fışkırıyordu der yani o kadar ve kısa süre içerisinde bütün dünya oldu. Sular altında kaldı ve geminin dışında hiçbir canlı kalmadı. Hepsi öldü der. Ve ben işte ne kadar savruldularsa 40 gün su üzerinde savrulduk. En sonunda işte bir kuzgun gönderdim, geri geldi. Bir kırlangıç gönderdim, geri geldi. En son bir güvercin gönderdim, geri gelmedi der. Anladım ki artık sular çekildi, güvercin konacak bir yer buldu der. Tamam. Ve ben hemen gemi zaten bir dağa takılmıştı, Nisir Dağı diye bir dağa takılmıştı der. Ben hemen geminin kapısını açtım, içerideki hayvanları indirdim. Dünya tekrar canlılar çoğalmaya başladı ve hemen tanrılara kurbanlar kestim, adaklar sundum, dualar ettim beni canlı bıraktıkları için, hayatımı bana bağışladıkları için. Ve tanrılar da gördükleri manzaradan çok hoşnut olmasa gerek ki onlar da benim halime acıdılar, beni ölümsüz kılmaya karar verdiler der. Toplantıda oy birliğiyle beni ölümsüz yaptılar der. Ve bir daha da tufan yaratmayacağız dediler der. Tamam. Bu hikaye ancak neticesinde ben ölümsüz olabildim der. Gılgamış tabi bunları duyunca hepten umutsuzluğa kapılır ve boynunu iyice büker ve geri dönme hazırlıkları yaparken Utnapiştim'in karısı dayanamaz yine. Kocasına der ki ya eğer bir varsa bir şey hani bir hediye bir şey buradan bir şey verelim buna deyince Utnapiştim ona der ki eğer bulabilirsen sana ölümsüzlük veremedik ama sonsuz gençlik otu var der. Onu eğer alabilirsen onu der sana tarif edelim git bul al der.
İşte tarif ederler yerini. Filan denizde. Zaten kayıkçı seni götürür derler. Bu arada kayıkçının da işine son verirler. Çünkü gelmemesi gereken bir misafir getirdiği için. Tensikat Evet, o da kurallara uygun davranmadığı için falan. Neyse, bunlar kayıkçıyla beraber giderler o dikenin olduğu denize. Çok derinde deniz, bir de dikenmiş o şeyde. Çok keskinmiş yani, el falan tutması o kadar kolay değilmiş. Ama Gılgamış der ki zaten öleceğim yani, ben anladım yani. Ama hiç değilse orada ölürüm yani, öleceksem de yani. Sorun değil, ben bunu denemek istiyorum. Derinde olduğunu bildiği için de kayaya bir sürü taş maş doldurmuş ki yani rahat batabilsin diye. Gelince o yere taşları bağlamış eteklerine, salmış kendini aşağıya. İnmiş dikenin olduğu yere, sökmüş dikeni. Elleri parçalanmış, kanamış ama hiç şey yapmamış, aldırış etmemiş, sökmüş dikeni. Taşları bırakmış orada, hızla yukarıya yine kayıkçının yanına çıkmış. Bu tabii çok mutlu bir taraftan. Tamam, hani ölümsüzlüğü yakalayamadık ama sonsuz gençliği yakaladık. İhtiyarları düşünüyor. Mesela Uruk'ta bir sürü ihtiyar bilgi adam var diyor. Şimdi onları böyle yedirsen birer küçük parça diyor. Hepsi diyor genç olsalar falan. Bu hayallerle heybesini koyup memleketin tekrar yoluna düşmüş. Kayıkçı tabii onu gene kıyıda bırakmış. Sonra vedalaşmışlar bunlar. Kayıkçı da kendi yoluna gidiyor. Ve ülkesinin yoluna düşmüş. Günler geçmiş, saatler geçmiş, aylar geçmiş neyse. Bir su kenarına girince uzunca bir süredir yıkanmadığını, su içmediğini falan fark etmiş. Şurada biraz keyif yapayım diye atlamış suyun içerisine. Suyun içerisinde yıkanırken, çımarken diyelim, o sırada heybesinin, kırba diyorlar, kırbasının içerisinde üzerinde bir hareket görmüş. Yani bu arada gözü de hep elbiselerinde, yani soyunup gidiyor. O da bir hareket görmüş. Anlamış bir şey var, bir canlı var heybenin içerisinde. Bu koşmuş suyun içerisinden çıkıp daha heybeye ulaşana kadar heybenin içerisinden bir yılan ağzında ölümsüz gençlik bitkisi dalmış suyun içerisine, karanlıkta kaybolup gitmiş, suyun derinliklerinde kaybolup gitmiş yani. Gılgamış tabii elindeki en son şeyi de yitirdikten sonra, umudunu da yitirdikten sonra omuzları iyice düşmüş olarak ülkesine gelmiş. Ama gelirken de tabii yaşadığı olayın ne kadar önemli bir macera olduğunu, ne kadar önemli bir deneyim olduğunu düşünüp işte gelip kentine bütün katiplere, yazmanlara, bilicilere, neyse ne varsa aklı selim ne kadar insan varsa hepsini toplamış ve onlara hikayelerini anlatmış ve yazmanlar, katipler de onun hikayelerini tabletlere, işte şehir duvarlarındaki, surların üzerindeki tuğlalara falan kazımışlar ki onlar unutulmasın diye. Hikayemiz asıl bu. Yani şimdi bu hikayede bir sürü şey var tabii yani. Nereden başlayalım bilmiyorum yani. Bir sürü şey var. Ama en önce belki de demin söylediğim şeyi bir kere daha vurgulamakta yarar var. Bu hikaye aslında subjektif olarak yani Uruk'un yaşamış ya da yaşamamış, çünkü yaşadığı da iddia ediliyor. Çünkü kral listelerinde ismi de geçiyor Gılgamış'ın. Yaşamış ya da yaşamamış bir kralın subjektif bir hikayesi değil, bir özel hayat hikayesi değil, yani bir yaşam öyküsü değil. Bu aslında o kralın isminin her şeyi bilen gören olmasından yola çıkarak aslında bir insan türünü temsil eden, yani Homo sapiens'i temsil eden bir hikayenin baş kahramanı olduğunu. Yani içimizden herhangi birisi aslında. Biz hepimiz biliyoruz çünkü bildiğimizi bilen insanlarız. Her şeyi görebilen insanlarız ve gördüğümüz şey zaten ölüm. Mesele bu yani. Evet. Baştan mı başlasak, en başından? Nasıl isterseniz başlayalım. Yani mesela en sonundan da başlayabiliriz çünkü hikayenin her tarafı bir... Fark etmez, başı sonu hikaye anlattık nasılsa. Episodlar var mesela. Bu Enkudu, Gılgamış arasında böyle bir şey var. Bir tarafta yani ikiz gibi aslında. Çünkü metinde şey yazıyor. Birbirlerine tıpatıp benziyor. Aynı güçler. Çünkü dövüşüyorlar ve sonucunda ikisi de yoruluyor yani. Çünkü aynı şeyde oldukları için, güçte oldukları için. Mesela bu Enkudu ile Gılgamış. Bir tarafta sanki bir doğa, tabiat var. Enkudu'nun kimliğinde. Gılgamış'ın kimliğinde ise doğa, kültür, medeniyet var. Bunların arasındaki ilişki nasıl? Evet. Ya burada tabii yani en temel şeyde ilk bakışta fark edilen şeylerden bir tanesi. Yani sanki
ikisini farklı zamanlarda yaşamış insanlar gibi görebilirsek eğer, mesela birisinin prehistorik çağlarda yaşamış, daha uygarlıkta tanışmamış bir insan modelinde olduğunu, yani doğanın içerisinde yaşadığını, doğanın ne verirse diğer canlılarla beraber, hatta hiçbir şey üretmediği için doğanın bütün yasalarını, kurallarını tabi bir insan modeli olduğu söylenebilir. Yani sonuçta işte 4 milyon yıllık insan hayatı falan diyoruz ya, yaklaşık olarak yuvarlak hesap söylüyoruz. Bu 4 milyon yılın aslında çok büyük bir bölümünü insan hiçbir şey yaşamadan geçirmiş yani. Aslında Enkidu'nun hayatını yaşamış. Diğer canlılarla beraber, kimisiyle dost, kimisiyle düşman, ama bir şekilde öyle yaşayarak geçirmiş yani. Gılgamış burada tabii biraz daha kültürü temsil eden bir şey. Yani zaten Enkidu'nun insanlaşması meselesi aslında en temel mesele. Yani insan olabilmesi için insanlar gibi yemek yiyor. Yani uygarlığın ona dayattığı yemeği yiyor. Ondan sonra aşk yaşıyor mesela. Yani daha medeni bir boyuta taşınıyor o aşkı. Bu da enteresandır aslında. Mesela aşkın doğal gücü ortadan kaldırdığı metaforları vardır. Yani doğrudan böyle bir şey söylemiyorum, dikkat edin. Metafor diyorum. Yani mesela bir iki örnek vereyim, daha iyi anlaşılır. Diyelim ki meşhur Filistinli prensesle Samson'un hikayesini biliyorsunuz. Yani Samson, İsrailli bir Delila ile Samson. Samson gücünü saçlarından alan bir şeydir ama işte Filistinli Delila da onun gücünün nereden aldığını keşfetmeye çalışan ama bir taraftan da onunla aşk yaşayan bir prenses konumunda ya da bir kadın konumunda, neyse, sonu bir gece biliyorsunuz onu sarhoş ediyor ve püf noktasını ağzından kaçırttırıyor, alıyor yani. Diyor ki benim saçlarımdan kaynaklanıyor ve Delila aşık olduğu bu adamın saçlarını kesiyor ve onu aslında ertesi günden itibaren bir oyuncak haline getiriyorlar. Çünkü Samson artık o gücünü kaybetmiş oluyor. En nihayetinde de işte onunla işkence ederlerken bir tapınağa bağlıyorlar, biliyorsunuz onu. Filmde meşhurdur anı. O da nasıl bir pişmanlıksa, nasıl bir tövbeyse artık Tanrı'ya sesleniyor tabii, ben yaptım, sen yapma yani, bana ver tekrar o gücümü diye ve o sonra bağlandığı tapınağı yıkarak tekrar eski gücüne kavuşuyor, böyle bir şey. Ya da mesela Davut Peygamber için anlatılır öyle. Benim çocukluğumdan bildiğim bir hikayedir bu da. Mesela Davut Peygamber demirciymiş ve eliyle eğip bükermiş demirleri. Öz çekiş kullanmazmış ya da herhangi bir ocak kullanmazmış. Bütün demirleri eliyle yaparmış. Ama bir gün carilerinden bir tanesine ya da hizmetkarlarından bir tanesiyle ilişki kurmuş ve dükkana gelip içeri girdiğinde demirci atölyesine almış eline demirleri, eğmeye çalışıyor. İmkansız bir şey yani. O kadar şey ki, kaybetmiş ki gücünü. O yüzden böyle bir şey var. Öte taraftan tabii şey de var. Yani aynı hikayeyi aslında biz ilk günahla da birleştirebiliriz. Yani o kadim mitle de birleştirebiliriz. Yani o da Adem'in Havva'yı bilmesi ya da bilinmez bilinmezleri bilme meyvesinden yemeleri aslında psikanalistler tarafından bir ilişki olarak görülüyor. O da iki insan tanrısal bir şeye soyunuyorlar. İnsan yaratımına soyunuyorlar aslında yani. Dolayısıyla odan da biliyorsunuz cennetten atılıyorlar. Yani odan bu tür bir şeyler, metaforlar var. Belki biraz daha araştırsak fazla örnek de buluruz. Ama onun ötesinde mesela giyinmek çok önemli bir şey. Yani bugün bile aslında modern insan, yani kendi aramızda bile konuşurken aslında uygarlık seviyesiyle giyim arasında ilişki kuruyoruz. Yani dikkat ederseniz ve aslında modern dünya da bize bunu dikte ediyor. Yani işte o çizgi filmlerden tutun da çizgi romanlara kadar işte o Kızılderililer, kabiledeki insanlar, hayatlar hep bize böyle uygarlık seviyesi düşük olan insanlarmış gibi anlatılıyor ve onları da zaten biz kıyafetiyle anlıyoruz. Yani bir setir avret yapacak bir şey var, altta bir bez var, onun dışında hiçbir şey yok. Böyle dolaşıyorlar gibi bir şeyle anlaşılır. Yemek meselesi aynı mesele. Yani yemeğin mesela şimdi çok uzun tabii hepsi üzerinde durmak mümkün değil ama mesela Levi-Strauss'un bir şeyi var. Pişirme üzerine bir çalışması var mesela. Pişirmenin seviyesinin
yemek hazırlama seviyesinin uygarlıkla özdeş olduğu noktasına getirmeye çalışıyor. Yani kabaca diyelim, böyle tanımlayabiliriz. Çünkü insan, modern insan ya da uygar insan besiniyle arasına mesafe koymuş bir insandır. Yani doğadan aldığı besini doğrudan tüketen bir insan değil artık. Yani uygarlaşmış insan. Yani en azından onu yıkamak zorunda, bıçakla kesmek zorunda, pişirmek zorunda, tencere, tava kullanmak zorunda. Bakın, yemek dediğim şeyin, Enkidu'nun yediği yemekle Gılgamış'ın yediği yemek arasındaki farkını da ortaya koyan bir şey. Dolayısıyla o yemeği yemeye başladıktan sonra artık geri dönüşü olmayan bir yolculuğa da çıktığını gösteriyor. Parfüm de öyle. Mesela anlatmadığım bir parça var MIT'te. Bu arada toplam 11 parça Gılgamış miti. Bir de 12. tablet diye bir tablet var. 12 tablet toplamda. 12 tablet olayın bütünlüğüyle ilişkisi yok yani. Gılgamış ve Enkidu birlikteyken bir gün Gılgamış çok güzel bir ağaç buluyor. Onu işte Tanrıça inananın kalbini yeniden kazanabilmek için ona bir taht yapma arzusu içerisinde. Fakat işte evirip çevirirken ağacı düşürüyor bir çukurun içerisine ve ağaç öteki dünyaya gidiyor. Cehenneme gidiyor yani. Ve tabii üzülüyor, başlıyor yanıp yakarmaya. Bunun üzerine Enkidu ona üzülüyor. Diyor ki, arkadaşım niye üzülüyorsun? Ben iner alırım diyor. Yani onu sen dert etme diyor. Ve onun bir iniş sahnesi var. Onu anlatıyor. Diyor ki, bak sakın parfüm kullanma diyor. Sakın elbise kullanma diyor öteki tarafa giderken. Çünkü parfüm kullanırsan senin canlı olduğunu anlar onlar ve bırakmazlar seni diyor. Çünkü elbise kullanırsan diyor seni anlarlar diyor. Böyle işte sevdiğin şeyleri takma diyor. Orada sevdiğin insanlarla kucaklaşma, onu öpme, onu sevme diyor. Dokunma diyor. Yani kaybettiğin insanlarla falan filan. O da aslında belki de Dante'nin ilahi komedyasının ilk şeyini görüyoruz. En eski örneğini görüyoruz. Yani evet. Öyle bir şey var ki orada Enkidu'yu bir hamle sonrasında görüyoruz. İnmiş Hulupbu ağacını almış, çıkmış tekrar yukarı ve soruyor. Şunu gördün mü arkadaşım orada diyor. Bunu gördün mü diyor. İşte kızı olmayanı, çocuğu olmayanı, oğlu olmayanı gördün mü diyor. İşte efendim işte cenaze töreni düzenlenmeden defnedilmiş olanı gördün mü diyor. İşte onların hep anlatıyor. O da gördüm diyor. O şöyleydi diyor. O acı çekiyordu diyor. O öbürü diyor krallar gibi yaşıyordu falan diye böyle anlatıyor. O da hatta savaşta ölen kahramanın ne kadar şahane yaşadığını ama işte ne bileyim arkasından doğru dürüst bir cenaze töreni bile düzenlenmeyen bir insanın ise ne kadar acı çektiğini falan uzun uzun anlatıyor. Yani ölümle yaşam, doğayla kültür diyalektiği açısından bu tür şeyler, giyim, kuşam, parfüm, koku, yemek, yıkanmak mesela, yıkanmak da öyle bir şeydir. Yani bir insanın mesela yıkanmadığı zaman ya da koktuğu zaman onun söylediğim şey çok enteresandır yani, hayvan. Hayvan gibi. Hayvan gibi kokuyorsun dersin yani. Daha özel şeyler de söylenebilir ama yani onu artık böyle insanlığın bile dışında şey yapmaya çalışıyoruz. Yani bu arada tabii ki şunu da söylemek lazım. Kendi kokusundan nefret eden tek canlıdır insan. Hep çiçek gibi kokmak ister. Yani mesela kokarca gibi kokmak istemez, teke gibi kokmak istemez. Hep çiçek gibi kokmak ister. Orada da çok enteresan böyle şeyler var. Yani çiçeğin memeli canlıların ortaya çıkışında, sürüngenler çağında, memeli canlıların ortaya çıkışında çiçeğin öyle bir önemli bir rolü oynadığını iddia eden bilim insanları var ki, insanın bu minnetini, bu şükranını çiçek gibi kokmaya çalışmakla ya da çiçekleri sürekli üretip hayatlarında önemli bir konuma ya da güzel şeylerin temsilcisi haline getirmesiyle ödediğini söyleyen insanlar var. Yani çok ilginç bağlantılar. Tabii o tabiatın, yani insan tabiatının üstünü kültürle, yani işte kokuyla, aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü insan esasında yani biliyorsunuz kılla da öyle dertleri olan bir şeydir. Antik Yunan, Roma falan tabii ki yani bir tane kıllı vücutlu bir erkek göremezsiniz. Yani kadınlardan bahsetmiyorum. Ağda zaten var o çağlarda da. Ama bir müzelere falan gittiğinizde böyle kıllı bir erkek göremezsiniz. Öyle bir şey yoktur yani. Hepsi gayet kılsızdır. Çünkü hamamlarda falan zaten ağdacılar var yani. Hani insanın kendi belki de o doğadan geldiği, o evrimsel süreci hatırlatan şeyler bunlar. Yani o koku, o kıl vesaire. Tabii bu arada şunu da söylemek lazım. Yani yıkanma dediğim şeyin birlikte yaşamla, yani uygarlıkla insanın hayatına girdiğini söylemek lazım. Ama bu şu anlama gelmiyor tabii ki. Yani uygarlık öncesi insan yıkanmıyordu.
O anlama gelmiyor. Ama bizim kadar yıkanmadığı kesin. Yani sabah kalkar kalkmaz ilk yaptığımız iş yıkanmak ya da akşam yatarken ilk yaptığımız iş yıkanmak. Neden? Çünkü biz o kadar kapalı, doğamızdan izole yaşıyoruz ki kokuyoruz. Doğada yaşayan canlılar kokmazlar. Çünkü yani şuradan bilirsiniz esasında, yani kedi köpek, sokaktaki kedi köpek o kadar kokmaz ama evdeki köpek kokar. O yüzden parfümlü şampuanlar bilmem neler kullansın. Neden? Çünkü doğada aldığı toz, toprak, o yatar yuvarlanır, biliyorsunuz, küllenme, tozlanma olur, atlar matlar düşünün. Sonra bir silkelenir, vücuttaki ne kadar çıkan yağ, ter varsa hepsini atar gider yani. Ama evde onu yapamadığı için insan da öyle. Kıyafetlerin içerisinde, kapalı mekanların içerisinde, hele şimdi zaten metropoller içerisinde egzoz gazı bilmem ne falan filan değil, zaten yani yıkanmaya da mahkum oluyorsun. O yüzden aslında biraz uygarlık seviyesiyle ilişkili bir şey bunlar. Yani insan olmakla ilişkili şeyler diyebiliriz. Yani bu istersen. Şimdi bu hikayenin sonu bence çok şey, yani bir umut yok. Hikayenin sonunda bir kabulleniş, ondan bir selamet şeyi yok. İmkanı yok. Yani bir kurtuluş yok. Yani mesela bu tarz sonraki işte hani mitolojinin sonraki aşamaları diyelim, hep insana ölümden sonra bir şey, yaşamdan sonra, ölümden sonra bir işte selamet vaat eder en azından. Burada tamamen yani felsefi olarak bu durumu kabullenme ve artık burada tamam budur deyip bununla yüzleşme durumu var. Yani bu metni hani belki de diğerlerinden ayıran en önemli şeylerden birisi bu gibi geliyor bana. Evet. Şimdi burada enteresan bir şey. Aslında insanın hayata tutunabilmesi için, yaşam mücadelesini devam ettirebilmesi için bir şekilde bu hayatın içerisinde var olması ve bu gerçekle yüzleşmesi gerekiyor. Yani bu metin aslında bu gerçekle yüzleştiren bir metin bir taraftan. Hepimizin de aslında bu bilgiye sahip olmamıza rağmen bir şekilde hayatın devam ettiğini ve sonuna kadar yaşamamız gereken bir bedenin, bir hayatın, bir ömrün bize verildiği, bir lütuf olarak verildiği duygusuna sahip olmamız gerekiyor ki bu hayatı yaşayalım. Yani işte sizin paylaştığınız şey vardı, Luc Ferry'nin bir videosu vardı, yani çok beğenmemekle beraber aslında onu da bunun içerisine monte edebiliriz. Yani diyor ki orada iyi hayat yaşayabilmek için aslında gerçeklerin, yani bildiğini bilen insanın gerçeklerin farkına vararak kendi o farkındalığın içerisinde kendi hayatını idame ettirmesi iyi bir hayatla neticelenebilir diyor. Aslında bunu başka şeylerde de gördüm ben, başka filozoflarda da gördüm. Mesela en özgür olunan durumun aslında gerçekle yüzleştikten sonraki o, yani yaşadığın hayatın bütün gerçekliğini bilerek kendini konumlandırabiliyorsan anlamına mutlu olabilirsin ya da özgür olabilirsin ya da iyi bir hayat sürmüş hissedebilirsin kendini diye aktaran insanlar var. Ama burada tabii şu da var, yani bu yüzleşmeyi ölüm lehine kaybedersek, yani ölüm ağır basarsa bu yüzleşmede zaten melankolik oluyoruz. Evet. Yani bir şekilde aslında gözümüz toprağa bakmaya başlıyor. Öyle insanlar, yani intihara meyilli insanlar, hayata çok böyle çok sağlam bağlarla tutunmayan insanlar falan, öyle bir enteresan bir şey var. Yani şimdi bir psikanalist şeyi de yapmak istemiyorum, ahkam kesmek de istemiyorum ama dolayısıyla bizim aslında, yani insanın belki de Homo sapiens'in öğrendiği, bu bilgi karşısında öğrendiği en önemli şey bu bilgiye rağmen hayatı sürdürmek. Zaten uygarlık da belki bunun bir neticesi. Yani bize mesela aydınlanma doktrini şunu söyler. Der ki işte eskiden insanlar daha, yani en eski insanlar en ilkel insanlardı ve giderek daha gelişmiş ve daha uygar insana dönüştü derler. Şimdi biz artık biliyoruz ki öyle bir şey söz konusu değil. Yani en eski insanlardan başlayarak öyle daha ilkeldi, daha yeteneksiz de giderek bu uygarlığın her aşaması bir yetenek, bir şey gibi ya da öyle bir gerçek var gibi algılamıyoruz biz onları. Aslında insan dönemsel olarak doğa koşulları içerisinde kendi yaşadığı hayatın içerisinde karşılaştığı sorularla başa çıkabilmek için o çözüm üretiyor. O ürettiği çözümlerden birisi işte son 10-12 bin yıldır uygarlık olmuş. Bu daha önce üretilmediği anlamına gelmiyor.
Yani daha önce basiretsizdi, yeteneksizdi, üretmiyordu anlamına gelmiyor. Şimdi bu tartışılıyor mesela. Hayır, bu yetenek vardı. Yani Homo sapiens sapiens'in beyni, kafası, aklı ya da Homo sapiens'in mesela bunları yapamayacak yetenekte olmadığını, yetenekte olduğu düşüncesine artık sahip değiliz. Evet. Yapabilirdi onlar ama yapmamışlar. Niye yapmamışlar? İşte muamma bu. Niye yapmamışlar bilmiyoruz. Ama bir gün bir şey olmuş. Herhalde bu bilgiyle fazla haşır neşir oldukları bir dönemde demişler ki biz yaşamımızı değiştirmemiz gerekir. Buradaki zaten en önemli motiflerden bir tanesi tufan motifidir. Evet. Yani kitabın bir bölümünü buna ayırmıştım şöyle basitçe. Dünyanın neredeyse bütün kültürlerinde tufan miti var. Filipinler'de tufan miti var. Norveçlerde tufan miti var. Altay Türklerinde tufan miti var. Mezopotamya'da tufan miti var. Antik Yunan'da tufan miti var. Yani nereye baksanız tufan miti var. Şimdi farklı dinlerde, farklı kültürlerde var olan, tabii ki kahramanları farklı, geminin boyutları farklı. İşte kiminde su baskını, kiminde işte buz, sıcak falan, yani coğrafyanın durumuna göre. Ama belli ki bütün kültürler, bütün insanlar, dünyanın etrafında yaşayan ve benzer süreçleri geçiren bütün insanlar benzer mitler üretmişler. Benzer anlamlar üretmişler geçmişe dair. Tamam mı? Şimdi biz buna bakıyoruz. Mesela ben biraz daha bu işin bu tarafıyla ilişkiliyim. Yani bu tür mitolojik olayları, mitolojik anlatımları çözümlemek için psikanaliz bilmek yetmez. Arkeoloji de bilmek gerekir. Evet. O yüzden bu iş gerçekten zordur. Ama bütün dünyada da bunu dinler tarihine bağlamış, kilitlemiş durumlar. Çok iyi çalışan, dünya çapında çok iyi çalışan insanlar olmakla beraber çok organize ve çok işte iyi kürsüsü olan bir alanda değil mitoloji yani. Dolayısıyla biraz ihmal edilmiş bir alan. Yani belki de din çalışmanın riskli bir şey olduğunu düşüncesiyle biraz uzak durulan bir çalışma gibi geliyor. O yüzden ben şöyle bakıyorum. Yani bu neyi anlatır ki? Yani bir gün insanların hayatında çok büyük bir su olayı var belli ki. Bir şey olmuş ve bu benzer hikayelere sebebiyet vermiş. Peki ne olmuş olabilir düşüncesine bakıyorsun, tarihe bakıyorsun. Yani bunun bir küçük de olsa bir gerçekliğe bir atıfta bulunmuş olabilir mi düşüncesiyle bakıyorsun. En son buzulların erime süreci. Evet. Programa girmeden önce İstanbul Boğazı'nın vaktiyle daha dar olduğundan ve Karadeniz'in taştığından bahsediyordun sen. Evet. Dolayısıyla hani bizim Karadeniz'in bile vaktiyle göl olduğunu ve bu buzulların erimeye başlayınca işte o büyük nehirlerin Karadeniz'e su taşımaya başladıklarını, Kuzey Kutbu'ndan ve Karadeniz'de çok büyük taşkınlar meydana getirdiğini ve boğazların o zaman bir nehir olan, dar bir nehir olan Çanakkale ve İstanbul boğazlarının o taşkının altında kalarak yarıldığını ve daha büyük boğazlara ve Marmara Denizi'ni oluşturduklarını, o taşkınlar nedeniyle sadece orada değil bütün buzulların kutuplara doğru çekilmeye başladığını, dünyanın iklimsel koşulların daha elverişli hale geldiğini, ondan sonra açığa çıkan toprakların yeni bir mahsul üretme fikri verdiğini insanların, belki de bu daha rahatlaşan diyelim yaşam koşullarının nüfus artmasına sebebiyet verdiğini ve insanların bu anda belki daha fazlasını elde edebilmek için toprağa yöneldiklerini, çünkü insanın böyle bir şey de var. Hani biz şeyden biliyoruz. Mardin dolaylarında anlatılan o Şahmaran hikayelerinden biliyoruz insanın en azından Homo sapiens'in şeyinde böyle bir fazlasını arzulama ihtiyacı vardır. Hani o hikayede de biliyorsunuz Şahmaran hikayesinde de adam işte bir yılana yardım ettiği için yılan ona her gün bir tane altın veriyor. Sonra adam ölürken oğluna diyor ki oğlum bunca zamandır yedik içtik kaynağı buydu. Böyle bir hikayeydi. Ben bir yılana yardım ettim. Ona her gün bir tane altın ver. Ben öldükten sonra da git o sana altın vermeye devam edecektir diyor. Çocuk gerçekten babası ölmeden önce hatta babası ölüm döşeğine düştüğünde gidip altınları almaya devam ediyor. Sonra bir gün aklına kötü bir şey geliyor. Diyor ki yani böyle birer niye alıyorum ki ben diyor. Hani yılanı öldürsem de diyor hepsini alıversem falan diye. Yılanı öldürmeye çalışıyor ve kuyruğunu yılan kaptırıyor ve yılan kurtuluyor elinden ve çocuğu ısırıyor, sokuyor ve çocuk ölüyor.
Ve adam tabii öğreniyor, çok üzgün. Ve hasta yatağından gelip buluyor yılanı. Diyor ki çok özür dilerim, yani bizim hatamızdı bu. Biz yine dost olalım diyor. Beni affetmeni isterim diyor. O da hatta diyor ki enteresandır. Sende bu evlat acısı, bende bu kuyruk acısı varken diyor biz dost olamayız diyor. O da ayrılıyorlar. Yani daha fazlasını elde etmenin arzusunu, isteğini duymuş insan ve toprağa ekip biçmeye başlamış belli ki. Ve bu da zaten medeniyet dediğim şeyin başlangıcını oluşturmuş. Çünkü bu aşamada aynı zamanda hayvanların evcilleştirilmesi, işte yerleşik hayata geçiş, köylerin kurulması gibi şeyler bizim insanın o 4 milyon yıllık hayatında bir kırılma noktası oluşturmuş ve o kırılma noktasında herhalde bu tufanla ifade etmişler. Yani bir şekilde. Hatta gemi metaforu da ilginçtir yani. Mesela her şeyde gemiye binen kurtuluyor. Aynı gemideyiz tartışması yapılıyor biliyorsunuz bugün yani. Hashtagler açılıyor. Aynı gemideyiz, aynı gemideyiz diye. Gemi dediğimiz şey aslında yani evrimsel mentaliteyle söylemek gerekirse birlikte evrim sürecidir. Yani canlılar dünyada öbek öbek birbirleriyle beraber yaşarlar. Kimileri dosttur, kimileri düşmandır. Ama dostla düşman da zaten birbirlerinin evrimsel sürecine etkili olurlar. Yani birinin ne kadar güçlenmesi, ötekinin savunmasını o kadar güçlendirmesine sebep olur. Böyle baktığımızda aslında gemiye binenlerin, insan tarafından yapılmış gemiye binenlerin insanla aynı çatı altında ya da aynı evrimsel süreçte yaşamayı kabul etmiş hayvan ve bitkiler olduğunu görüyoruz. Evet. Gemiye binmeyenler ne oluyor? Yok oluyor. Metafora bak. Gemiye binmeyenler yok oluyor. Yok olmadı mı? Oldu. Gemiye binmeyen hayvan, bugün gemiye binmiş hiçbir hayvanın şeyi yok. Nesli tükenme tehlikesi yok. Ama gemiye binmemiş bütün hayvanların nesli tükenme tehlikesi var. Gemiye binmemiş bütün bitkilerin nesli tükenme tehlikesi var. Ama gemiye binmişlerin hiçbirisinin yok. Yani tabii geminin içindekilerin dökümünü falan verecek değilim. O bir metafor. Evet. Tamam mı? O şu vardı, bu vardı gibi değil. Ama insanla birlikte hareket etmemiş bütün canlılar bir şekilde yavaş yavaş insanın çok büyük bir yer işgal etmeye başlaması ve diğerlerini tehdit etmeye başlaması, yani yaşam alanlarını daraltmasıyla en azından veya keyfen yok etmesiyle giderek onların yok olmasına sebebiyet vermiş. Aslında şimdi gemidekilerin de durumu ilginç. Gemidekiler de şimdi mesela bir sürü çalışma var. Elma dediğim şeyin bile tohumunu yere düşürdüğünüz zaman artık filiz vermiyor. Öyle bir alışmış ki insan tarafından şey yapmaya, ekilip biçilmeye, dikilmeye kendisi çaba sarf etme gereği bile duymaz hale gelmiş. Ya da şöyle diyelim, o da uygarlığa mahkum olmuş. Yani bir gün insan uygarlığı kaybederse, yeteneklerini kaybederse o gemiye binmiş herkesin hayatı tehlikede. Ama gemi metaforu tam da böyle bir metafor. İnsan artık yerleşik hayata geçmeye başladı o tufanın ardından. Ve o yerleşik hayat içerisinde hayvanları evcilleştirmeye başladı, bitkileri evcilleştirmeye başladı, tarıma başladı, bazı bitkilerin tarımını yapmaya başladı. Böyle baktığınız zaman bakın bizim hikayemiz aslında enteresan bir yere doğru yönelmeye başladı. Evet. Şimdi küçümsememek lazım bu hikayeleri. O yüzden başta öyle söyledim yani insanlar güzel hikaye dinlemek istiyorlar, hoşlarına gidiyor. Fakat aslında mesele sadece güzel insan meselesi değil, güzel hikaye meselesi değil yani. O hikayenin bize verdiği enteresan bir şey de var, bir ne diyelim bir bilgi de var. Yani onu eğer yerine sağlam koyamazsak aslında biz bu hikayeleri çözemeyeceğiz. Ve bunlar işte böyle sanki eskiden insanların birbirleriyle hoş vakit geçirmeleri için anlattıkları bir hikaye gibi bir şey olacak yani. Oysa bu hikayeler bize bir uygarlığın nasıl kurulduğunu anlatıyor ve o uygarlığın bütün dinamiklerinin nasıl tek tek sembolize edildiği, inşa edildiği süreçlerin nasıl meydana getirildiğini anlatıyor. Aynı zamanda da devam etmemiz için bize fikirler veriyor. Bizi eğitiyor aslında bunlar. Yani o yüzden ne zaman uygarlık dinamiklerimiz değişecek mesela bizim? Ne zaman biz tarım kültüründen vazgeçeceğiz? Mesela o gün biz artık bu mitlere itibar etmemeye başlayacağız. Çünkü bu mitler bir şekilde tarım kültürünün hala devam ettiği toplumlarda anlatılmaya devam ediyor. Bir de ben bu mitlerin canlı da olduğunu düşünüyorum. Anlattırıyor kendini. Yani biz bir mit uydursak şimdi çok da enteresan işler yapabiliriz ama
bir şekilde tutmaz o mit. Evet. Yani mitlerin bir işlevi olması lazım, bir fonksiyonu olması lazım. Yani mitin en önemli özelliklerinden birisi. Bir fonksiyonu olması lazım ki insanlar onu anlatma ihtiyacı duysunlar. Evet. Yani insan aslında ne anlattığını bilmez. Yani o bilinçli bir şey değildir. Çünkü zaten mit dediğimiz şey bilinçten doğmuş hikayeler değildir. O yüzden sürreal yapılardır. Hiçbirisinin ayakları yere basmaz. Bizim bildiğimiz anlamda bir zaman mekan mentalitesine sahip değildirler. Metaforik bir yapısı, bir dokusu olan mitlerdir. O yüzden de hani insanların zaten bu kadar birbirine benzer mitler üretmesi aslında benzer deneyimler yaşadığı şeyini veriyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Yani başka teoriler de var bunları açıklayan ama ben en azından böyle düşünüyorum yani. Ve de şu da çok enteresan. Mit de çünkü dille ilişkili bir şey. Yani dil derken organ dilden bahsetmiyorum. Konuşmak anlamında, language anlamındaki dilden bahsediyorum. Dille ilişkili bir şey. Çünkü başlangıçta oral yolla anlatılıyordu. Sonra yazılı hale getirildi. Yazılı hale getirmek aslında mitleri biraz öldürmek gibi, dondurmak gibi oluyor. Oral yolla anlatılırken çünkü mitler yaşadıkları kültür içinde, anlatıldıkları kültür içinde sürekli kendilerini yeniliyorlar. Farklı ögeler yükleniyorlar. Mesela Bilgin Saydam Hoca'nın o Deli Dumrul'un bilinci çok enteresan bir çalışmadır. Mesela Deli Dumrul'un öyle güzel bir şeyini yapmış, analizini yapmış. İslam öncesi bir mit. Evet. Fakat sonrasında o mit yaşamaya devam etmiş ve İslami kimi karakterleri de dahil etmiş senaryonun içerisine ve İslami bir mite dönüşmüştür. Dolayısıyla bugün bu mitlerin zaten hepsinin, tamamının neredeyse bu işte kırılma noktasında ortaya çıkan mitleri olduğunu düşünüyorum. Yani bugün etrafta dolaşan ne kadar mit varsa, anlatım varsa bu mitler aslında bizim Neolitik çağ diye bildiğimiz, insan işte yerleşik hayatta geçtiği, evcilleştirmeyi yaptığı, ondan sonra tarımsal kültüre başladığı hayat aslında bu mitlerin ilk tohumların atıldığı hayattır. Eğer biz gerçekten ciddi bir analiz yaparsak Saydam Hoca gibi o mitlerin geçtiği hangi toplumlardan hangi zamanda geçiyorsa o hallerini bile çıkarmamız mümkün olabilir. Ama aynı kültür devam ettiği için de bu mitleri biz hala anlatıyoruz. O yüzden şimdi herkes ilgileniyor dikkat ederseniz yani Gılgamış mitini bilmek aslında hikayesini bilmenin hiçbir anlamı yok, hiçbir esprisi yok ama ne kadar ilgi çekiyor görüyorsunuz yani ne kadar dinlenmek istiyor görüyorsunuz yani gerçekten evet. Oldukça olumlu tepkiler alıyorum. Evet. Şehirleşmeye alakası var o zaman. Yani çünkü şöyle bir durum da var. Hani ilk şehir devletlerinin kurulduğu yer işte Mezopotamya, işte Uruk, yani şeyin geçtiği aslında Gılgamış Destanı'nın geçtiği yer ve işte medeniyet dediğimiz şeyin de şehirleşme olduğunu düşünürsek doğrudan bu coğrafyada geçmesi hikayenin şey değil. Tesadüf değil. Tabii. Yani. Çok doğru. Çünkü şöyle de bakabiliriz. Şimdi Gordon Child'in arkeolog, Marksist arkeolog Gordon Child'in teorisi bunlar. Üç büyük devrimden söz edilir. Hani Neolitik devrim yani tarımsal kültürü, hayvanların evcilleştirilmesi ve yerleşik düzene geçiş. Kentleşme, Mezopotamya ile bu Uruk'un da kral olduğu kentin de içinde bulunduğu Gılgamış'ın da kral olduğu Uruk kentinde içinde bulunduğu coğrafyada gerçekleşen bir şey. Üçüncüsü de sanayi devrimi biliyorsunuz. Yani son 10-12 bin yılın en büyük kırılma noktaları bunlar. İnsan yaşam açısından baktığımız zaman. Yani Neolitik çağda kurulmaya başlanan köyler yavaş yavaş işte aradan geçen 4-5 bin yıl sonra neyse yavaş yavaş büyük kentlere dönüşmeye başlıyor. Çünkü artı ürün dediğimiz ticaretin, insanlar arasındaki ilişkilerin, temasın, özellikle de işte gemi teknolojisinin falan ortaya çıkmasıyla beraber uzak yolculukların mümkün olabilmesi, daha fazla alanın sömürülmeye müsait hale gelmesine sebep veriyor. Yani bir taraftan şöyle düşünün, lokal bir köyken kendi ürettiğinizi kendiniz tüketiyorsunuz. Ama Uruk gibi bir kent haline geldiğiniz zaman da kendi ürettiğiniz o kadar fazlalaşıyor ki
onu işte bütün Akdeniz dünyasını satarak aslında bütün Akdeniz dünyasının parsasını toplama şansına sahip oluyorsunuz. O zaman ne oluyor? Uruklular kendilerini diğer kentlerden daha şanslı hissediyorlar. Daha aidiyetleri yüksek oluyor ya da daha güçlü oluyorlar. Hiyerarşik olarak ötekilere boyun eğdirebiliyorlar. Böyle bir ne diyelim bu aslında tam uygarlığın kırılma noktalarını güç veren gelişmeler bunlar. O yüzden bakın aynı mit içerisinde hem tufanı görüyorsunuz hem aslında tufandan sonra yine işte ölümle yüz yüze gelmiş olan uygar insanı görüyorsunuz, Gılgamış. Ve onun o arayışları falan. Ama o arayışlar sırasında zaten Gılgamış bir kentin kralı, belli ki kentleşme var. Yani şöyle düşünebilirsin, bu hikayenin asıl noktası tufan mı? Tufan ne zaman anlatılır? Neolitik çağda anlatılır. Çünkü bir önceki dönem tufan. Bir önceki dönem buzullar erimiş. Şimdi kentleşme devrimi, 5000 yıl geçmiş, kentleşme devrimi de aynı hikayeyi hala anlatmaya başlıyor, devam ediyor. Diyor ki bir zamanlar işte tanrılar insanları yok etmek istemiş, her yeri su altında bırakmış diyor. Ama insan nasıl devam edebilmiş? İşte Utnapishtim adında bir kral varmış, ona kıyamamışlar, onu bir gemi yaptırmışlar. Gemi yapım teknolojisi falan da biliniyor belli ki yani. Milattan önce 4. bin yıl sonları falan diyebiliriz. Yani belli ki su üzerinde rahat hareket edebildikleri teknolojiye ulaşmış durumda. Yani bakın bu hikayenin aslında nerede başladığını ve nereye kadar devam ettiğini göstermesi açısından çok önemli. Böyle bir çalışma yapmadım. Yani hikayedeki en geç şey nedir diye, ama herhalde en geç şeyler yazının kendisi zaten yani. Evet. Yani Akkadça 3. bin yılda yazılmış en eski örnekleri bir şey Sümerce yazılmış bir metin, ama sonrasında Akkadça, Hititçe devam etmiş yani. Belli ki bayağı kutsal bir metin olarak tabii kutsal bir metin. Şimdi subjektif bir metin olsaydı zaten, bir adamın hikayesi olsaydı kimse bununla bu kadar ilgilenmez. Ama zaten her şeyi bilen, gören Homo sapiens sapiens'in hikayesi. Hepimizin hikayesi. Bu bizim hikayemiz. Ve biz şimdi hala tam anlamıyla yüzleşebilmiş değiliz o duyguyla. Bir taraftan uygarlığın getirisi olduğu taraflardan bir tanesi mesela hala o ölümsüzlük noktasına nasıl ulaşabiliriz diye uğraşıyor. En son Türkiye'de de ses getiren çalışmalardan bir tanesi olmuştu. Harari'nin Homo Deus kitabı, biliyorsunuz yani insanın tanrılaşmasından söz eder. Yani insan mekanizmasının biyolojisini işte gelecekte robotumsu bir hale döndürüp ölümsüzlüğe getirmesi gibi bir şey, ya da post-insan, post-human dedikleri düşünce de mesela. Yani insanı insan olmaktan çıkarıp, yani ölümlü olmaktan çıkarıp ölümsüz bir şeye yükseltmeye çalışan bir teknoloji şeyi var. Ne diyelim, narsizmi var yani. Yani insan aslında tanrı olmak istiyor. Cennet de zaten bunun metaforu. Yani Dilmun ülkesi ya da. Yani oraya gidecek ve orada, çünkü tanrı olmanın en önemli şeyi antik çağlar için ölüm ve ölümsüzlük. Evet. Ölümlüler ve ölümsüzler der Herodot ya da Homeros. Biz ölümlüler der, ölümsüzler şöyle yapıyordu falan der. Yani insanı Tanrı'dan ayıran en önemli kriter budur. Ölümlülük, ölümsüzlük. Ve insan oraya gidince ölümsüz olacağı düşüncesiyle bunca zaten tapınak niçin yapılmıştır? Bunca şey niçin yapılmıştır? Mezarlar falan, o tapınak biçimli mezarlar, o piramitler falan, yani düşünün. Burada tabii enteresan bir şey daha var, bir motif daha var. Onu da söylemek lazım belki. Dilmun ülkesine giden, yani cennete giden yolun bir denizle, bir suyla kapalı olması. Yani evet. Onun üzerinde bir kayıkçı olması. Biz bu hikayeyi biliyoruz. Evet. Antik Yunan'da. Charon dediğimiz şey yani. Hatta Michelangelo onu Sistine Şapeli'nin şeylerine bile resimlemiştir yani. Charon'un ölen insanların ruhlarını öteki tarafa taşıdığını, hatta para falan veriyor. Charon bedavada götürmez yani. Ağzını ya da yanına bir hediye, bir şey koymak gerekir ki diye anlatılır hikayesi. Şimdi Antik Yunan için bu geçerli de öteki tarafa geçemezse zaten bu tarafta sen zombi oluyorsun ve o zaten yaşayanları tehdit eden bir unsur. O yüzden sana giderken o uğurlama da kusur etmemesi lazım arkada kalanlar. Çünkü kendi menfaatleri için. Hem de senin ruhun da öbür tarafta ölümsüz bir dünya. Sonsuza kadar acı çekme yani. Çünkü aynı şeyin
cehennem tasviri diyelim ya da öteki dünya tasviri Odysseus'un metninde de var. Evet. Odysseus en son yolunu kaybettiğinde en son Kirke adlı büyücü der ki ona senin memleketin yolunu bir kişi biliyor. Odysseus heyecanlanır. Kim o? Kim? Söylesene falan der. İşte Teiresias der. Nerede bulabilirim o? Öldü der. Tartaros'ta. Nasıl olacak? Nasıl gidebilirim? En son buna bir fikir verir. Der ki yanına bir keçi al ya da bir teke al. Giderken odan çünkü canlı gireni sağ bırakmazlar. Yerine birini bırakman lazım der. Ve o yerine birini keçi olarak bırakırsın sen çıkarsın der. Ve iner. Odysseus gerçekten cehenneme Teiresias'ı bulur. Ama o sırada bir sürü insanı görür. Tantalos'u görür mesela. Zeus tarafından sonsuza kadar cezalandırılmış olan Tantalos'u görür. Tantalos bağlıdır bir şeye, bir ağaca. Cennet gibi bir atmosferde yaşıyordur. Elmalar, meyveler neyse sallanıyordur. Altından böyle sular akıyor. Ondan sonra Tantalos susamış, içmek istediği zaman su çekiliyor. Eğildikçe o su çekiliyor. Elmayı yemek istediği zaman ya da meyveyi yemek istediğinde dallar kaldırıyor kendisini. Yiyemiyor. Böyle bir şey. Sonsuza kadar düşünebiliyor musun? Sisyphos'un cezası yine Zeus tarafından verilmiş. Sonsuza kadar o kayayı dağın tepesine çıkaracak. O kaya düşecek, tekrar çıkaracak. Düşürecek, tekrar çıkaracak. Sisyphos'u biliyorsunuz yani. Evet. Kamu dairesinde ceza olarak verirler memurlara Sisyphos cezası diye. Böyle enteresan bir şeydir yani. Böyle baktığımız zaman hakikaten bizim aslında müthiş benzer bir ne diyelim bir kurgu karşısında olduğumuzu görebiliriz. Mesela Perslere bakıyorsunuz. Avesta, Zerdüştlük diyor ki öteki dünya üçe ayrılır diyor. İşte Araf, cennet, cehennem ve arada bir köprü vardır diyor. Bir nehir vardır ve o nehri bir köprüyle geçersin. İsmi Çinvat Köprüsü'dür diyor. Oradan geçeceksin. Antik Mısır'a bakalım mesela. Bu dünya ile öteki dünya arasında bir geçilmesi, aşılması gereken bir şey var. Bir su var. O yüzden de firavunların mezarına falan hep şey koyarlar. Bu sinek de mitolojiyi seviyor galiba. Benden ayrılmadı. Bir ara bana geldi. Evet. Dolayısıyla şeylerin, piramitlerin içerisine falan şey koyuyorlar biliyorsunuz. Kayık koyuyorlar ki öteki tarafa geçebilsin. Yani ölümsüz tanrılar kısmına gitsin ve orada tanrı sınıfına bürünsün diye geçiyor. O yüzden gerçekten enteresan bir çözümlenecek enteresan bir hikayeler şeyiyle karşı karşıyayız. Yumağıyla karşı karşıyayız. Ve bunların gerçekten böyle ince ince ayıklanması lazım. Ve bu ayıklanma tabii hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü aslında her ayıkladığımızda hangi dönemde insan kendisinin ne olduğunu nasıl anlatmış onu göreceğiz. Yani insan nedir, ben kimim diye sormuş, cevabını vermiş. Sen şusun çünkü Zeus yarattı seni. İşte burada ölümlü bir dünyadasın. Yarın öleceksin, seni Haran karşıya geçirecek, orada seni Hades bekliyor demiş. Tamam mı? Bu dünya hep geçici bir dünya olmuş. Öteki dünya şeyi olmayan o kadar az, yani minimum diyelim bir iki şey vardır, inanç vardır dünyada. Bütün neredeyse dinlerin ortak metaforlarından bir tanesidir. Bu dünya geçici, biz bir gün öbür dünyaya ölümsüz olacağız. Sonsuz bir hayat bekliyor. Ama burada da ciddi bir metafor var tabii. Sana diyor ölümsüzlüğü vaat ediyorum ama önce öleceksin. Evet. Çünkü ölüm insanın gerçeği yani. Bunu hazmetmek kolay mı yani? Geçen gün paylaştım Lacan'ın bir videosunu paylaşmıştım. Murat Erşen galiba paylaşmıştı. Oradan gördüm, paylaştım ben de. Diyor ki ölüm ya yani her şeyi bilmeye, kendiniz hakkında her şeyi bilmeye katlanabilecek misiniz diyor. O yüzden ölüm. Çok acayip yani. Evet. Ya da işte böyle bu soru mesela çok önemli bir soru yani. Kim gerçekten kendisi hakkındaki bütün her şeyi bilmeye katlanabilir? İnsan işte Homo sapiens buna soymuş. Soyununca ne olacak? Bilmek istemediği bir sürü şeyle de karşılaşmış. Ve bir canlı olarak en azından ölümlü olduğu bilgisi onu duvar gibi çarpmış. Ve ondan kurtulmaya çalışıyor. Gılgamış gibi mesela. Evet. Çok enteresan. Bütün bu mitoloji yumağının orijini olarak Gılgamış destanını
Şöyle bir giriş yaptık aslında hocam. Şimdi son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım ve programı yavaş yavaş toparlayalım. Yani son olarak ne söyleyebilirim? Şunu söyleyebilirim. Aslında Gılgamış ve benzeri mitler bu tür ilgiye bekleyen mitlerdir. Yani onların bir arkeolojik eser olarak içerisinde taşıdığı bilgilerin bize geçmişten gelen bazı metaforik anlatımlar, ifadeler olduğu düşüncesiyle bakılmalı, onlar incelenmeli ve değişik alanlardan, yani filozoflar, psikanalistler, arkeologlar, antropologlar kim ne kadar bakabiliyorsa, çünkü bir taraftan da sadece biz kendi penceremizden değerlendirebiliyoruz. Yani şu anlattığım hikaye ve elbette daha fazlası benim gözümden görünen kısmı. Yani çünkü yani vaktimiz varsa kısacık bir şey de anlatmak isterim ben esasında. Bu hikayenin çok benzer bir şeyi, bir benzeri diyelim, Antik Yunan mitinde var. Şöyle ki, Gılgamış'ın bir doğum hikayesi var. Önce bunu anlatmak lazım herhalde. Gılgamış işte bir kralın olduğu bir ülkede geçiyor bu. Enmekar isminde. Kralın işte bir kızı var ama oğlu yok. İşte geride kimi bırakacak falan diye korkarak, üzülerek diyelim ömrünü geçiriyor. Ve bir gün bir kahin ona diyor ki, kral senin için çok kötü bir haberim var diyor. Çünkü senin kızın, oğlun olmadığı gibi bir de kızın diyor senin bir çocuk doğuracak ve seni o çocuk öldürüp tahta geçecek diyor. O da ne yapabilirim deyince işte çözümü de kızı bir kule yapıp içerisine kapatmaya karar veriyor. Yani bizim Kız Kulesi hikayesine benzer bir hikaye aslında, ya da yüzlerce bunun benzerini bulabilirsiniz. Ve başına bir de nöbetçi koyuyor, diyor ki erkek sinek bile içeri girmeyecek diyor ve o nöbetçi işte göz kulak olmaya çalışıyor falan derken ama bir taraftan da yazgı gerçekleşiyor yani. Bir gün nöbetçi kulağı içerideyken bir ses geliyor, çocuk sesi, ağlama sesi. Eyvah diyor, içeride bir şeyler oluyor. Giriyor, bakıyor ki kız bir çocuk doğurmuş. Nasıl olduğu belli değil. Hikayenin orası kayıp. Bunun üzerine kraldan göreceği cezayı düşünerek bu çocuğu yok etmeye karar veriyor. Bekçi hemen onu kundaklayıp pencereden fırlatıyor. Tam o sırada bir kartal orada uçuyor. Bakıyor ki gökten bir şey düşüyor. Bebek. Onu kundağından yakalıyor, götürüyor bir bahçıvanın. Ve bahçıvan onu görüyor. Uzaktan birisi bir şey getirip koydu, bir kartal. Gidiyor bakıyor, bir bebek. Bunların bebekleri de olmamış. Çok mutlu oluyorlar. Diyorlar Tanrılar bize bunu hediye olarak gönderdi. Ve ismini Gılgamış onlar koyuyor. İsmini öyle. Her şeyi bilen, gören olsun diye. Ve ondan sonra onları büyütüyorlar. Sonra Gılgamış her şeyi görüp bilecek ya. Babasından, annesinden ayrılıyor. Diyor ki büyüdükten sonra ben gidip her şeyi bileyim, göreyim, hayat deneyim kazanayım diyor. Gidiyor. Ve Uruk kentine girerken insanlar onun görüntüsünden çok etkileniyorlar böyle. Devasa ölçüler, güçlü kaslar, genç falan. Diyorlar ki bizim kralımız öldü. Eğer arzu ederseniz sizi kral yapmak isteriz. Ve onu kral yapıyorlar. Şimdi hikaye bölük pörçük bu hikaye. Başka bir benzerini anlatayım, hikayenin nasıl aslında tamamlandığını görebiliriz. Bu da Oidipus'un hikayesi biliyorsunuz. Kral Laios Tebai kentinde yaşıyor ve kahinler ona diyorlar ki sizin bir çocuğunuz olacak, bir oğlunuz olacak ve bu oğlunuz sizi tahtınızdan edecek, öldürecek ve annesiyle evlenecek. Kral Laios korku içerisinde beklerken çocuk gerçekten doğuyor bir gün ve onu alıp hemen, kısaca özetleyeyim, alıp hemen yardımcılarına veriyor. Diyor ki atın ormanı, kurtlar kuşlar parçalasın, biz de bu dertten, beladan kurtulalım. Böyle dert olur mu yani, annesiyle evlenecek, babasını öldürecek falan. Fakat işte bir şekilde olmuyor. Baba yine benzer bir biçimde bir ailede büyüyor falan derken bir gün bir densiz kahin, çocuk daha genç bir delikanlı, ona diyor ki senin kaderinde babanı öldürüp annenle evlenmek var deyince Gılgamış, Oidipus kendisini büyütenlerin gerçek annesi babası olduğu düşüncesiyle evi terk etmeye karar veriyor. Diyor ki bunu onlara yapamam. Evi terk ediyor. Terk ediyor ve Tebai ülkesine doğru yürümeye başlıyor. Bir köprüde gerçek babasıyla karşılaşıyor ama tanımıyor. Kralla karşılaşıyor. Derken aralarında bir husumet çıkıyor. Köprüden sen önce geçersin, ben önce geçerim.
Bizimki o husumet sırasında kavga sırasında kralın ölümüne sebebiyet veriyor. Ve Tebai kentine doğru yürümeye devam ediyor. Tam o sırada bir Sphinx, işte canavar, gelene geçene soru soran ve onları öldüren bir canavar Oidipus'un karşısına çıkıyor. Tebai'ye bela getirmiş bir canavar, yani nam salmış bir canavar. Karşısına çıkıyor ve onun sorularını soruyor. Oidipus biliyor o soruları ve bunun üzerine bu Sphinx kendisini kayalıklardan atıp intihar ediyor, öldürüyor yani kendisini. Tabii haber tez yayılıyor Tebai kentine. Kral ölmüş bir vesileyle. Sphinx de ölmüş ve bunu ölmesine bir yiğit vesile olmuş. Herkes bekliyor, kim bu yiğit, kim bu yiğit falan diye. Tamam. Kapıda en son görünce Oidipus'u, yani kral görünümlü o insanı görünce diyorlar ki, yani sen bizi bu beladan kurtardın, kralımız da ölmüştü, kraliçemiz şu anda bekardır, buyurun kral olun, kraliçeyle evlenin. Ve Oidipus annesiyle evlendiğini bilmeden başına talih kuşu konduğunu düşünür ve evlenir. Babasının tahtına oturur aslında ve 4 tane çocuk yaparlar beraber. Ve bir gün işte işler yolunda gitmemeye başlayınca Oidipus kahinleri sorar, ne oldu, nasıl bir bela var ki başımızda işler çok kötü gidiyor deyince kahinler onu gerçeği bulurlar ve söylerler. Derler ki sizin evli olduğunuz kraliçe annenizdir ve sizin öldürdüğünüz adam babanızdır derler. Bunun üzerine Oidipus kendi gözlerini kör eder ve kültürel yani bu kadar herkesin gördüğü, sosyal olarak herkesin tanık olabildiği, görebileceği bir olayı görmediği için gözlerinden fedakarlık etmesi gerektiğini ya da onun kapanması gerektiğini düşünür. Yolları geçerek ölür yollarda falan diye. Böyle hikaye bu. Bunu işte Freud'dan başlayarak bütün psikiyatrlar ele almışlar ve diyorlar ki bu aslında bu uygarlık düzeninin bu ataerkil ensest tabunun devam etmesini ve kültürün üretmesini sağlayan en önemli mitik hikayelerden birisi olarak yorumlarlar. Yani bu hikaye bir taraftan toplum içerisinde bir işlev üstlenmiş ve o işlev aslında ensest tabusunu toplum içerisinde inşa etmiş olarak yorumlarlar. Yani bu da kısaca tabii anlatıyoruz. Bunun arkasında gerçekten bir külliyat var ve böyle olmadığını düşünenler de var. Yani Deleuze mesela tam da ataerkil sistemin hikayeyi böyle yorumlamak olduğunu söyler ki o başka açıklamalar getirir. O yüzden bu hikayeleri biraz böyle hem içinde yaşadığımız kültürü daha iyi anlayabilmek için hem de insan nedir sorusunu hala biz de soruyoruz. Yani insan nedir sorusunu insanların yıllar içerisinde, çağlar içerisinde nasıl cevaplandırdıklarını bilmek adına çok önemli hikayeleri olduğunu düşünüyorum. Ve bütün bilimlerin buna kendi bakış açılarıyla, kendi metodolojisiyle eğilmeleri gerekmesini tavsiye ediyorum. Daha doğrusu öyle diyelim yani. Biraz cümlemiz düşük oldu ama. Evet. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 1,5-2 saate yakın sohbet ettik. Vallahi çok güzel bir muhabbet oldu. Biz de kafamızda sürekli böyle şimşekler çaka çaka, ben bir sürü not aldım. Ayrıca tekrar herhalde izlenecek bir yayın yaptık. Size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizi bu saate kadar yayınımızı size ulaşmasını sağlayan Dilan ve Ayşe'ye de buradan teşekkür ediyoruz. Pazartesi günü 73. yayınımızda Hakan Kırkoğlu ile Sultan ve Müneccimi başlığıyla bir programımız olacak. Hepinizi bekliyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.